Bir gemi kazasından sağ çıktığınızı düşünün. Karaya ulaşıyorsunuz. Etrafınızda sizinle aynı felaketten kurtulmuş yüzlerce insan var. Gemideki en büyük korkunuz boğulmaktı. Artık karadasınız ve tehlikenin geçtiğini düşünüyorsunuz. Batavya'dan kurtulanların başına gelen ise bunun tam tersiydi. 1629'da gemi Avustralya açıklarında parçalandı. Kazazedelerin çoğu çevredeki küçücük adalara ulaşmayı başardı. Fakat yardım gelene kadar geçen birkaç ay içinde 100'ü aşkın insan öldürüldü. Üstelik onları öldürenler dışarıdan gelen bir düşman değildi. Aynı gemiden sağ çıkan insanlardı. Daha garibi şu, cinayetleri yöneten grup sayıca azdı. Karşılarında yüzlerce kazazede vardı. Peki bu kadar insan neden onları durduramadı? Ve ölmeleri beklensin diye uzaklaştırılan bir grup asker nasıl oldu da sonunda bütün düzeni tersine çevirdi? Batavia, Hollanda'dan Endonezya'ya giden büyük bir ticaret gemisiydi. Gemide mürettebat, askerler, yolcular, şirket görevlileri ve çok değerli bir yük vardı. 4 Haziran 1629'un ilk saatlerinde gemi, Batı Avustralya açıklarındaki Houtman-Abralhos adalarında bir resife çarptı. Çarpışma gemiyi anında denizin dibine göndermedi. Bu yüzden insanlar günler boyunca küçük teknelerle çevredeki adalara taşındı. Büyük bölümü bugün Bacon Island adı verilen küçücük bir adada toplandı. Seferin yöneticisi Pelsart, kaptan ve yaklaşık 40 kişi ise yakındaki daha küçük bir adada geçici kamp kurdu. Kurtulmuşlardı ama önlerinde başka bir sorun vardı. Tatlı su. Bu adalarda düzenli içilebilir su yoktu. Gemiden çıkarılabilen erzak sınırlıydı. Pelsart, kaptan ve beraberindekiler sağlam kalan büyük tekneyle su aramaya çıktı. Bulamayınca daha büyük bir karar verdiler. Yardım istemek için Endonezya'ya doğru devam edeceklerdi. Yolculuk 33 gün sürdü ve sonunda yardım buldular. Ama geride kalan insanların bundan haberi yoktu. Onların açısından bakınca gemi parçalanmıştı. Yiyecek ve su sınırlıydı. Yardımın gelip gelmeyeceği bilinmiyordu ve en yetkili insanlar ortadan kaybolmuştu. Tam da böyle bir ortamda boş kalan otoriteyi başka biri doldurmaya başladı. Bu kişi Hieronymus Cornelis'di. Geminin kaptanı değildi. Seferin başındaki isim de değildi. Ticari tarafta üst düzey bir görevliydi. Fakat yöneticiler ayrıldıktan sonra ana kampta giderek daha fazla söz sahibi olmaya başladı. Burada önemli bir ayrıntı var. Cornelis'in ilk hamlesi açık açık insan öldürmek olmadı. Önce kontrolü topladı. Erzak, silahlar ve tekneler bu küçücük adalarda sıradan eşya değildi. Bunlardan birini kontrol etmek bile güç demekti. Üçünü birden kontrol ettiğinizde ise insanların ne yiyebileceğini, kendilerini nasıl koruyacağını ve başka bir yere gidip gidemeyeceğini de belirlemeye başlıyorsunuz. Sonra kazazedeler farklı adalara gönderildi. Dışarıdan bakınca bunda garip bir şey yok. Yüzlerce insan dar bir alana sıkışmıştı ve herkes yiyecek ile su arıyordu. Fakat kısa süre sonra bu dağıtma işi başka bir amaca hizmet etmeye başladı. Cornelis, kendisine tehdit olabilecek insanları ana kamptan uzaklaştırıyor, grupları birbirinden koparıyordu ve yaptığı en büyük hata da tam olarak bu hamlelerden biri olacaktı. Cornelis kendisi için tehlike oluşturabilecek askerlerden bir grubu daha uzaktaki West Wallaby Island'a gönderdi. Başlarında Wibe Hayes adında bir asker vardı. Onlara su ve yiyecek bulmaları söylenmişti. Dönemin anlatısına göre Cornelis bu grubun hayatta kalmasını beklemiyordu. Fakat beklediği olmadı. Hayes ve yanındakiler içilebilir su buldu. Adadaki kuşlar, balıklar ve diğer kaynaklar sayesinde yiyecek de bulabildiler. Yani ölüme gönderildiği düşünülen grup ana kamptaki insanlardan daha iyi koşullara ulaşmıştı. Hayatta olduklarını haber vermek için ateş yaktılar. Bunu Cornelis açısından bir düşünün. Potansiyel tehdit olarak gördüğünüz insanları uzaklaştırıyorsunuz. Böylece problemin çözüldüğünü sanıyorsunuz. Sonra o insanların ölmediğini öğreniyorsunuz. Üstelik çok geçmeden ana kamptan kaçabilen insanlar da onların yanına ulaşmaya başlayacak. Fakat o noktaya gelmeden önce Bacon Island'da başka bir şey değişti. İnsanlar kaybolmaya başladı. Temmuz başından itibaren cinayetler açık biçimde kayıtlara girmeye başladı. Ama ilk aşamada ana kamptaki herkesin ne olduğunu aynı anda anlaması mümkün değildi. Bazı insanlar gece öldürüldü, bazıları bir iş bahanesiyle kamptan uzaklaştırıldı. Bazıları teknelere bindirildi ve geri dönmedi.
Dönemin kayıtlarında bazı kazazedelerin gereksiz görevler bahanesiyle denize çıkarılıp öldürüldüğü anlatılıyor. Şimdi meseleye oradaki sıradan bir insan açısından bakalım. Dün konuştuğunuz biri bugün yok. Nereye gittiğini soruyorsunuz. Başka bir adaya gönderildiği söyleniyor. Bir süre sonra başka biri ortadan kayboluyor. Sonra bir başkası. Ama telefon yok, telsiz yok. Diğer adadaki insanlarla istediğiniz anda konuşma şansınız yok. Yardım aramaya gidenlerin başına ne geldiğini de bilmiyorsunuz. Yani ortada yalnızca korku yok, bilgi eksikliği de var. Ve bu çok önemli. Çünkü yüzlerce insanın aynı anda bir şeyler ters gidiyor diyebilmesi için önce aynı şeyi bilmesi gerekiyor. Bir süre sonra şiddet artık gizlenmedi. Hasta ve savunmasız insanlar öldürüldü. Aileler hedef alındı. Kadınlar ve çocuklar da kurbanlar arasındaydı. Dönemin kayıtlarında kadınlara yönelik cinsel şiddet ve zorlamalar da yer alıyor. Cinayetlerin toplamı sonunda 100'ü aştı. Ve burada hikayenin en garip tarafına geliyoruz. Cornelis'in çevresindeki grup adalardaki insanların tamamına kıyasla çok küçüktü. Peki yüzlerce insan neden birleşip onları durduramadı? Aslında cevap tek bir sebep değil. İlk olarak kazazedeler tek bir yerde değildi. Farklı adalara dağıtılmışlardı. Dolayısıyla yüzlerce insan vardı ama yüzlerce kişi aynı anda aynı olayı görmüyordu. İkinci mesele kaynaklardı. Tekneleri ve silahları kontrol eden küçük bir grup, sayıca kendisinden büyük bir topluluğa karşı ciddi avantaj elde edebiliyordu. Üçüncüsü ise güven. Yanınızdaki kişiye karşı çıkalım dediğinizi düşünün. Size katılacağını bilmiyorsunuz. Belki de gidip söylediğiniz her şeyi karşı tarafa anlatır. Böyle bir ortamda kalabalık olmak tek başına işe yaramıyor. İnsanların birbirine güvenmesi ve aynı anda hareket edebilmesi gerekiyor. Cornelis'in kurduğu düzen tam olarak bunu bozuyordu. İnsanları fiziksel olarak ayırıyor, bilgi akışını kesiyor ve korkuyu büyütüyordu. Fakat sistem kusursuz değildi. Ana kamptan kaçmayı başaran insanlar vardı ve bu insanların bir kısmı West Wallaby'deki askerlere ulaştığında Cornelis'in en başta yaptığı hata geri dönüp onu buldu. Çünkü uzaklaştırdığı askerler artık yalnız değildi. Kaçan kazazedeler West Wallaby'ye ulaştıkça Hayes ve yanındakiler ana kampta neler yaşandığını öğrendi. Grupları büyüdü ve artık saldırı bekliyorlardı. Kendilerini korumak için taşlardan basit savunma yapıları kurdular. Bu savunma ile ilişkilendirilen taş kalıntıları bugün hala adada görülebiliyor. Cornelis askerleri kendisine tehdit olmasınlar diye uzaklaştırmıştı. Fakat onları tek bir yerde topladığı için farkında olmadan adalardaki en organize grubu oluşturmuş oldu. Üstelik kaçabilen kazazedeler de artık onların yanına gidiyordu. Cornelis önce bu grubu kendi tarafına çekmeye çalıştı. Başaramadı. Ardından adamları West Wallaby'ye saldırdı. Kaynaklar birden fazla çatışmadan söz ediyor. Fakat bu kez karşılarında korkmuş ve birbirinden kopuk insanlar değil, saldırı geleceğini bilen ve hazırlık yapmış bir grup vardı. Saldırılar sonuç vermedi. Sonunda Cornelis görüşmek için bizzat askerlerin bulunduğu adaya geçti ve burada yakalandı. Bir düşünün. Kısa süre önce kimin yaşayacağına, kimin başka adaya gönderileceğine karar veren adam artık esirdi. Normalde hikayenin burada bitmesini beklersiniz. Bitmedi. Çünkü Cornelis yakalanmış olsa da adamların tamamı etkisiz hale getirilmemişti. Ve tam bu sırada ufukta bir gemi göründü. Ufukta görünen gemi Sardam'dı. Pelseart yardım bulmuş ve Eylül ortasında adalara geri dönmüştü. Ama kurtarma gemisindeki insanların son aylarda burada yaşananlardan haberi yoktu. Hayes, gemiyi görünce birkaç adamıyla küçük bir tekneye binip Sardam'a ulaşmaya çalıştı. Amaç diğer silahlı grup gemiye ulaşmadan önce Pelseart'a olanları anlatmaktı. Bunu başardılar. Böylece kurtarma ekibi karaya çıkmadan önce neyle karşı karşıya olduğunu öğrendi. Kalan isyancılar kontrol altına alındı ve soruşturma başladı. İfadeler alındı, kayıp mallar arandı, şiddete katılan kişiler sorgulandı. Fakat burada kaynaklarla ilgili önemli bir problem var. Bugün olayın ayrıntılarını büyük ölçüde Pelseart'ın tuttuğu kayıtlar ve daha sonra yayımlanan anlatılar üzerinden biliyoruz. Üstelik bazı ifadeler işkence altına alındı. Bu yüzden özellikle olayların ne kadarının daha gemi batmadan önce planlandığı, kimin hangi kararı tam olarak ne zaman aldığı gibi ayrıntılarda kesin konuşmak doğru değil. Ama tartışmalı olmayan taraf çok daha ağır. Adalarda 100'ü aşkın insan öldürülmüştü. Yargılamalar daha adalardayken başladı. Cornelis ve grubun önde gelen bazı üyeleri suçlu bulundu. Cornelis ile 6 kişi Long Island'da idam edildi. 2 kişi Avustralya anakarasında bırakıldı. Diğer bazı sanıklar ise daha sonra yargılanmak üzere Endonezya'ya götürüldü. Ama
Batavya'nın hikayesini bugün bu kadar ayrıntılı konuşabilmemizin sebebi yalnızca yazılı kayıtlar değil. Geminin enkazı 1963'te Morning Reef'te yeniden bulundu. Sonraki arkeolojik çalışmalarda gemiye ait toplar, sikkeler, seramikler ve gövde parçaları çıkarıldı. Beacon Island'da mezarlar ve insan kalıntıları bulundu. West Wallaby'de Hazen grubu ile ilişkilendirilen taş savunma kalıntıları var. Long Island'da ise infazlarla ilişkilendirilen arkeolojik buluntular elde edildi. Yani yaklaşık 400 yıl sonra bile hikayenin izleri hala aynı bölgede duruyor. Bence Batavya'yı bu kadar rahatsız edici yapan şey de bu. Gemi kazası zaten korkunç. Ama kazadan sağ çıkan insanların önünde ikinci bir şans vardı. Ve birkaç hafta içinde o ikinci şans başka insanların kurduğu bir korku düzenine dönüştü. Üstelik bu düzeni bozan şey büyük bir kurtarma ordusu değildi. Başta gözden çıkarılıp uzaklaştırılan küçük bir gruptu. Batavya'da beni en çok düşündüren şey Cornelis'in tek başına ne kadar kötü biri olduğu değil. Asıl soru şu: yüzlerce insanın olduğu bir topluluk nasıl bu kadar kısa sürede birbirinden koparılabiliyor? Çünkü bu hikayede korku bir anda ortaya çıkmıyor. Önce bilgi parçalanıyor, sonra insanlar birbirinden ayrılıyor. Sonra kime güveneceğinizi bilemez hale geliyorsunuz. Ve sonunda sayıca üstün olmak bile hiçbir şey ifade etmiyor. Peki Cornelis hiç olmasaydı sizce bunların hiçbiri yaşanmaz mıydı? Yoksa aynı şartlarda oluşan otorite boşluğunu başka biri mi doldururdu? Ben sizin ne düşündüğünüzü gerçekten merak ediyorum. Yorumlara yazın. Bu tarz gerçek hikayelerin devamı için videoyu beğenip Bilimova'ya abone olabilirsiniz. Ben bir sonraki hikayenin peşine düşüyorum. Görüşürüz.